Sümerlerin M.Ö. 3500 yıllarında icat ettiğinden beri kullanılmakta olan yazı, milattan sonra 15. yüzyılda bambaşka bir aşamaya geçmiştir. Bir kuyumcu olan Alman Johannes Gutenberg 1455 yılında matbaayı icat etmiş ve ilk olarak yaklaşık 180 tane İncil basmıştır. Matbaada önce küçük metal harfler yan yana tek tek dizilerek bir kalıp oluşturulur. Sonra bu kalıp mürekkebe batırılır, ardından kağıda bastırılarak işlem tamamlanır. Basım kavramı da bu basma işinden gelir. Matbaanın icadından bu yana dünyada yaklaşık 5 milyarın üzerinde İncil basılmıştır. Kur'an-ı Kerim için ise bu rakamın 800 milyonun üzerinde olduğu tahmin edilmektedir. Dini kitaplar dışında dünyanın en çok satılan kitabı 1859 yılında yayımlanmış olan İngiliz yazar Charles Dickens'ın İki Şehrin Hikayesi adlı kitabıdır. 200 milyonun üzerinde satıldığı tahmin edilmektedir. Bu rakamlar sizi yanıltmasın. Maalesef ki kitapların satın alma rakamları okunma sayılarını göstermemektedir. Çünkü bir gün okurum umuduyla satın alınan kitaplar belki de hiç okunmadan kitaplığımızda durmaktadır. Özellikle dini ve klasik kitaplar bu durumdan mustariptir. Dünyada 2023 yılına kadar birbirinden farklı yaklaşık 160 milyon kitap yayımlandığı düşünülmektedir. Biz bu milyonlarca kitabın içinden biraz komik bir rakam olacak ama en ilginç, en tuhaf olan tabii benim bulabildiğim 11 kitaba bakacağız. 1. Hemen herkesin duymuş olduğu eski adıyla Güneş Rekorlar kitabı. Kitap aynı zamanda en çok satan kitap serisi dünya rekoruna da sahiptir. İrlanda'da yaşayan Sir Hugh Beaver, Avrupa'nın en hızlı kaz türünün hangi ülkede olduğunu merak eder ve araştırır. Net bir kaynak bulamayınca bu tür soruların yanıtını içeren bir kitap basma girişiminde bulunur ve 1955 yılında Güneş Rekorlar kitabını yazmaya başlar. O günden beri her yıl güncellenerek yayımlanan kitap hem insanların hem de doğanın neden olduğu aşırılıkların kaydını içerir. Kitapta 3000'e yakın rekor kaydı vardır. 2. 1048 yılında bugünkü İran'ın doğusunda kalan Horasan bölgesinde doğmuş olan matematikçi, felsefeci ve şair Ömer Hayyam'ın dörtlükler anlamına gelen Rubailer kitabının meşhur Titanic gemisinde batan nüshası. 1911 yılında Londra'da Francis Sangorski adındaki bir zanaatkar, Hayyam'ın rubailerini zümrüt, yakut, altın gibi mücevherlerle kaplayarak müthiş bir kapak oluşturmuştur. Kitap bugünkü değeriyle yaklaşık 2 milyon liraya satılmış ve Amerika'ya doğru yola çıkmış. Fakat bu yolculuğu meşhur Titanic gemisiyle yaptığından okyanusun derinliklerine gömülmüştür. Kitap 1930'da yeniden aynı taslaklarla ikinci defa hazırlanmıştır. Bu defada 2. Dünya Savaşı'nda Alman bombardımanı sonucunda ağır hasar alarak kullanılmaz hale gelmiştir. Savaşın bitimiyle beraber kitap kapağı yeniden hazırlanmış ve bu defa Britanya Kütüphanesi'ne sunulmuştur. Neyse ki o gün bugündür başka bir hasar görmemiştir. 3. Görme engelliler için 1837 yılında Fransız eğitimci Louis Braille tarafından kendi adını taşıyan Braille alfabesiyle yazılan Fransa'nın Kısa Tarihi adlı kitap. Louis Braille ilk olarak bu kitabı 1829 tarihinde Latin harfleriyle kabartmalı olarak yazmış ve bunun ellerle okunmasının zor olduğunu anlayınca Braille alfabesini geliştirmiştir. Bilindiği gibi Braille alfabesi görme engelli kişilerin okuyup yazması için kullanılan bir alfabe yöntemidir. 4. 1950 yılında Amerika'da geceleri yayın yapan müzik bir radyo sunucusu çok satılan kitaplarla dalga geçmek için radyodan tuhaf bir şaka çağrısı yapar. Herkesin sabah kitapçılara gidip Frederick R. Ewing adlı yazarın I Libertine kitabını sormasını ister. Aslında ne böyle bir yazar vardır ne de kitabı. Ertesi gün ve sonralarında şakaya katılım o kadar çok olur ki artık kitapçılar yayın evlerine kitabı sormaya başlar. Soruşturma giderek yayılır. The New York Times bile böyle bir kitabın çıktığını yazar. Kitabı eleştirenler, övenler olduğu gibi yasaklı olduğunu öne sürenler de çıkar. Bir süre sonra kitabın namı Avrupa'ya kadar sıçrar ve orada da çok satanlar listelerinde adı anılır. Fakat kitap hala ortalıkta yoktur. Sonunda Carter Henderson adlı bir gazeteci ipin ucunun radyo programına dayandığını bulur. Tabii sonra bunca talep varken kitabın da yazılması gerekir ve 1956'da kitap yazılır. Kitap bu defa fiziki olarak çok satanlar listesinde yerini alır. 5. Genji'nin hikayesi. 11. yüzyılda Japonya'da yaşamış soylu bir saray kadını olan Murasaki Shikibu tarafından yazılmıştır. Japon edebiyatının başyapıtlarından sayılan roman aynı zamanda dünyanın ilk romanı kabul edilmektedir. 1010 yılında tamamlanmış olan kitap Japon İmparatorluk Sarayı'ndaki Prens Ganji'nin hayatını ve sarayda dönen entrikaları anlatır.
Dilimize henüz çevirisi yapılmamıştır fakat yazarın başka bir kitabı olan Murasaki'nin Günlüğü İş Kültür Yayınları tarafından çevrilip basılmıştır. 6. Dünyanın İncil'den sonra en çok dile çevrilmiş kitabı olan Küçük Prens. Yaklaşık 300 farklı dil. Fransız yazar ve pilot Antoine de Saint tarafından 1943'te yayımlanan masalsı bir kitaptır. 200 milyon civarında satışıyla dünyanın en çok satılan ikinci kitabı sayılmaktadır. Kendine ait bir gezegende tek başına yaşayan Küçük Prens bir gün dünyamıza geldiğinde Sahra çölüne düşen bir pilotla tanışır. Pilota kendi başından geçen olayları ve yaşadığı maceraları anlatır. Kitap, simgeler, mesajlar ve göndermelerle örülü bir anlatıma sahiptir. 7. Çinli sanatçı Hu Bing, Noktadan Noktaya adlı kitabında ilginç bir dil kullanmıştır. Evrensel bir dil olan emoji dili. 2014 yılında yayımlanan 128 sayfalık kitabı tamamen emojilerden oluşmaktadır. Kitap çalışan bir adamın 24 saatlik süreçte yaşadıklarını anlatır. Güne bir kuşun cıvıltılarıyla başlar, çalar saat, diş fırçalama, kahve, televizyon, işe gitme, kedi besleme gibi öğelerle devam eder. 8. Fransız yazar George Perech'in Kayboluş romanı. Matematik ve edebiyatı birleştiren Oulipo topluluğunun bir üyesi olan yazar, bu kitabında Fransızcanın en çok kullanılan harfi olan E harfini hiç kullanmamıştır. Tabi bu yöntemle yazılmış başka kitaplar da vardır. Kitabı dilimize çeviren Cemal Yardımcı da hiç E harfi kullanmamıştır. Kitap bir miras kavgasına tutulmuş ailenin kavgaları sonucunda sürekli birilerinin kaybolmasını anlatıyor. 9. Çek yazar Bohumil Hrabal'ın 1964'te yayımladığı Yetişkinler ve İleri Düzeyde Öğrenciler için Dans Dersleri adlı romanı. Kitabın tuhaflığı içeriğinde hiç nokta kullanılmamasıdır. Kitap upuzun tek bir cümleden oluşur. Cümleler genelde virgülle ayrılmıştır. Anlatıda daldan dala, konudan konuya atlayarak bir dans havası oluşturulmaya çalışılmıştır. Konu ise belirsiz bir anlatıcının gördüğü, duyduğu ve başından geçen olayları anlatması üzerinde ilerler. 10. 2015 yılında yayımlanan 1000 Kere Özür Dilerim kitabı. Mizahi bir kitap olmakla beraber genelde her kitap gibi okuruna veya muhatabına bir mesaj vermek için yazılmıştır. Mesajı da zaten adından anlaşılmaktadır. 11. Tuğçe Işınsu tarafından 2020 yılında yayımlanmış olan Hiçlikten Gelen Güç adlı kitap. Kitabı ilginç kılan karmaşık sembollerle oluşan kapağı veya aşırı iddialı kapak metinleri değil. İlginç olan bu kitabın ülkemizde bir dönem çok satanlar listesine girmiş olması ve daha da ilginci kitabın sözde tılsımlı olması. Yazar bu tılsımı haberlere de düşen bir video ile açıklamıştır. Büyük bir enerji kaynağı olan kitap bu enerjisini sadece kitabı satın alan kişiye açıyor ve bu da sahibinin kitaba dokunmasıyla başlıyor. Kargocunun veya satıcının kitaba dokunması enerjisini bozamıyor. Evet, kitaptan fayda görebilmek için kitabı okumak değil, satın alıp okumak gerekiyormuş. Kitap ne anlatıyor diye soracak olursanız aslında adında yazıyor. Hiçlikten gelen güç, yani kitabın gücü hiçliğinde.